Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Evet, korona bitti, çip krizi bitti. Şimdi bir de onun üzerine böyle korsan krizi, kanal krizi oldu ama onların üstesinden gelindi. Sonucunda ne oldu? Piyasada sıfır otomobiller çoğalmaya başladı. Tabii piyasada sıfır otomobiller çoğalınca da ikinci el olan rağbet de azaldı. Şimdi artık bayiden sıfır alıp ikinci el sitelerinde sıfırının daha fazla fiyatına satanlar düşünsün. Biz de fiyatlarda eski günleri göremeyecek olsak da otomobil markalarının kampanyalarıyla o eski günleri yad ettik. Elinde parası olanın, bu para da öyle 1 milyon üzerinde değil, 900 bin liranın altında bir para olsun. Otomobil almak isteyenlere Şubat 2024 itibariyle 900 bin liranın altında 12 modeli hem öne çıkan özellikleriyle hem de fiyatlarıyla yakından tanıyacağız. Tabi bunu yaparken yine yeniden kendi tarzımızda en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Önce benim bugüne kadar büyük bir ön yargıyla yaklaşıp kullandıktan sonra büyük zevk aldığım ve herkese tavsiye ettiğim Kia Picanto ile başlayalım. Evet dostlar, önceleri büyük bir önyargıyla yaklaştım. Ufak sınıf otomobil sempatimi başlatan model Picanto'dur. Benim Picanto'da en sevdiğim şeylerin başında tasarımı geliyor. Hem farlarıyla ön tasarım hem de stoplar çok başarılı. Hani siz de bilirsiniz, ufak sınıfta olduğunda saçma sapan komik tasarımlar da olurdu. Picanto öyle değil. Yani bugün hangi meslek grubunda çalışırsanız çalışın, kadın erkek, genç yaşlı, her profile uyum sağlayabilecek bir otomobil. Jantları, renkleri, her şeyle dış mekanda tam puanı alıyor. Beni en büyük şoka uğratan şeylerin ilki iç mekanı oldu. Belki sizin de ufak sınıf dar olur, işlevsiz olur diye bir düşünceniz olabilir. Ben bunu Picanto ile yendim. İç mekan hacmi ve şoför rahatlığı kesinlikle fazlasıyla iyi. Oturma pozisyonu, direksiyon büyüklüğü ve açısı da çok rahat. İç mekandaki en sevdiğim detaylardan olan göstergeler de benim bir otomobilde dikkat ettiğim şeylerin başında geliyor. Ortasındaki 4.7 inç büyüklüğünde yol bilgisayarı ve bu kırmızı beyaz gösterge renkleri çok hoşuma gidiyor. Konsolun ortasındaki 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranın dokunmatik hassasiyeti, menü tasarım ve renkleri de çok başarılı. Onun dışında bardak tutucular, USB portları, 255 litre bagaj hacmi ve işlevsel detaylarıyla bir evin otomobil ihtiyacını tek başına göğüsleyebilir. Yola çok hakim bir sürüş ve tam zamanlı direksiyon tepkisiyle sürüş çok iyi hissettiriyor. Tabi motor seçeneklerinin burada önemi büyük. Picanto şu an 2 farklı benzinli motor seçeneğiyle geliyor. 67 beygir güç, 97 Nm tork üreten 1.0 DPI ve 84 beygir güç, 118 Nm tork üreten 1.2 DPI. Yakıt tüketimi ise 5.5 litre dolaylarında. Motor performansı elbette bu beygir ve tork gücü için bazı anlar yetersiz hissettirebiliyor. Özellikle de arabada 2 kişiden fazla ya da yüklüyseniz yokuşlarda tırmanırken yetmediği anları yaşayabilirsiniz. Tabi ne var? Arabanın limitlerini bilirseniz bu da çok fazla problem olmayacaktır. Çünkü günlük kullanımda özellikle de şehir içindeki hem yakıt verimi hem de boyutsal rahatlığını yaşayınca Picanto sizden tam not alır. Ufak bir uyarı yapayım. Bu soru olarak da bana çok sorulmuştu. Picanto'da otomatik viteste P modu yok dostlar. Sadece D ileri, N boş ve R geri var. Bu yüzden el frenini indirdiğiniz anda eğer siz frene basmıyorsanız araba ilerlemeye başlıyor. Aman diyeyim, dikkat edin. Geldik fiyata. Yeni Kia Picanto 2024 modelinde 67 beygir otomatik 1.0 motoruyla 838 bin liraya alıcılarını bekliyor. 84 beygirlik 1.2 DPI otomatik vitesli versiyonda 883 bin lirayla 900 bin lira altına alınabilecek otomobillerden. Picanto olur da platform kardeşi olup aynısını lacivert edeceğimiz Ion olmaz mı? Belki bilmeyenleriniz vardır. Kia ile Hyundai şu an aynı platformu, aynı motoru ve aynı teknolojiyi kullanıyor. Ion da Picanto ile hem platform hem de teknoloji kardeşi. Burada siz tercih yaparken bakacağınız ilk unsur dış tasarım olacak. Dış tasarımdaki en dikkat çekici detayların başında panjur içine gizlenmiş gündüz farlarını görüyoruz. Açıkçası bu ufak detay benim çok hoşuma gidiyor. Keza tampon ve farlar da Picanto'ya göre daha spor durmuş. Onun dışında arka tasarımda spor detaylar var. İç mekana şöyle bir göz atınca Picanto ile olan benzerlikler dikkatimizi çekse de ben en baştan söyleyeyim, iki tasarım arasında benim tercihim Picanto'dan yana olur. Buna karşın dijital gösterge severlere burada 4.2 inçlik yol bilgisayarlı gösterge paneli ve 8 inçlik CarPlay destekli multimedya ekranı sunuluyor. Şimdi size standart olarak tüm donanımlarda gelen özellikleri bir sayayım da görün. Yokuş kalkış destek sistemi, sürücü ve ön yolcuyla yan ve perde hava yastıkları, arka park sensörü, geri görüş kamerası, sadece giriş seviyesinde jump donanımda yok. Diğer iki donanım Style ve Elite'de mevcut. Arka koltuklarda biri oturduğunda ya da eşya aldığında sizi uyaran arka yolcu uyarısı, hız sabitleyici, severiz. Şeritte kalma asistanı, bu sınıfta bu fiyata hoştur. Sürücü dikkat uyarısı, şerit takip asistanı ve önden çarpışma önleyici yeni Hyundai Ion'un güvenlik özelliklerinden. Motor tarafında Picanto'da olduğu gibi 67 ve 84 beygirlik aynı motorları kullanan Ion'da tek fark 67 beygirlik 1.0 MPI motordaki 5 ileri manuel vites seçeneği oldu. Ve yeni Hyundai Ion 1.0 MPI 67 beygir 5 ileri manuel viteste 780 bin liraya etiketlenmiş durumda.
Otomatik vitesli versiyonda ise Picanto'dan 8.000 lira daha ucuz olarak 830.000 liraya sizi bekliyor. 84 beygirlik 1.2 MPI motorsa 850.000 liraya etiketlenmiş. Madem küçük sınıfla başladık, o zaman Fiat'ın gün görmemiş modeli Panda ile devam edelim. Bu otomobil hakkında biraz söyleyeceklerim var. Panda, şüphesiz her otomobili çok satan Fiat'ın en az satan otomobillerinden biri. En az satan derken Türkiye'de en az satan, Avrupa'da bir hayli sevilen bir model. Tarihi Recep İvedik'in arabası 126 BİS'e dayanan Panda 1980 yılından bu yana yollarda. 3. nesliyle hali hazırda satışta olan yeni Panda şu ana kadar incelediğimiz Picanto ve Ion'a göre crossover çizgileriyle SUV hissiyatına da daha yakın. Bunu dışarıdaki yerden yüksek yapısı, tampon ve marşpellerden aracı saran siyah plastik trim parçalarından da rahatlıkla anlayabiliyoruz. Az önce yanlış duymadınız. 3. nesil dedim. 1980 yılından bu yana üretilen bir otomobilin 3. nesli olunca bu tasarımın neden göze biraz demode geldiğini daha rahat anlayabilirsiniz. Evet dostlar, görmüş olduğunuz bu tasarım 2011 yılından bu yana aynı. 2011. İç tasarımsa ufaktan bir Fiorino hissiyatında. Bunda dik açıya yaklaşan direksiyon, yüksek ön konsol ve vites kolunun payı büyük. Kadran Fiat turuncusu renginde, tamamı sert plastik olan iç mekanda konsolun ortasında standart olarak 5 inçlik radyo ekranı bulunuyor. Teknoloji paketi satın alırsanız bu ekran CarPlay bağlantılı 7 inçlik ekrana dönüşüyor. Otomatik klima da yanında mevcut. Cross versiyonu alırsanız bunların tamamı standart. Onun dışında City versiyonda manuel klima, start stop ve elektrikli ön camlar sunuluyor. Bagaj hacminde 225 litre alan sunan Panda 1.0 GS 70 CV isimli elektrik destekli hibrit motorla satışta. Bu motordan 70 beygir güç, 92 Nm tork üreten Panda maksimum 164 km/saat hız yapabiliyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 4.7 litre. Hiç fena değil. Yeni Fiat Panda City donanımda 830.900 liraya satılırken 2 çeker Cross donanımda 887.900 liraya alıcılarını bekliyor. Artık karar sizin. Segment ve boyutlar biraz daha büyüsün şimdi. Her ayın en çok satanlarından Egea listeye 4 farklı seçeneğiyle girdi. Şüphesiz listenin en iddialı modeli her zaman olduğu gibi Egea. Çok fazla söze gerek olmayan Egea Sedan 3.5 inç yol bilgisayarı, ekransız radyo ve manuel klimalı, manuel vitesli 95 beygirlik 1.4 Fire benzini motoruyla 814.900 liraya alıcılarını bekliyor. Evet, şu ana kadar listenin en ucuzu diyebiliriz. Şirket paket bu versiyonun dışında donanımlı olsun derseniz 16 inçlik jantlar, sis ve led farları, geri park sensörü, ön, yan, perde hava yastıkları, hız sabitleyici, 7 inçlik CarPlay destekli dokunmatik ekranı ve otomatik klimasıyla urban donanım aynı şekilde manuel 95 beygir 1.4 Fire motoruyla 874.900 liraya satışta. Ona göre çok daha az tercih edilen ve donanımsal olarak eksik de olan hatchback versiyonda 874.900 liraya etiketlenmiş. Listeye tek bir donanım seviyesinden giren ve benim favorilerimden Egea Cross, 16 inçlik jantları, sis farı ve geri park sensörüyle 1.4 Fire manuel 95 beygir motoruyla 897.000 liraya listenin limitlerindeki model oldu. Bu Egea'ların tamamı 2023 model yılına sahipti. 2024 model Egea Sedan en boş Easy versiyonda 864.900 liraya etiketlenmiş. Doğuştan modifiyeli versiyonuyla spor otomobil ruhunu yaşatan i20, 900.000 lira altı fiyatıyla listeye girdi. i20 belki de son dönemlerin en popüler hatchback modellerinden biri. Doğruya doğru. Dış tasarım gerçekten zamansız diyebileceğimiz bir güzellikte. Hele o stoplar gerçekten etkileyici bir otomobil. Yeni Hyundai i20'nin 900.000 lira altında alabileceğimiz tek versiyonu ise jump donanım. 15 inçlik plastik kapak jantları, yokuş kalkış desteği, sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıkları, arka park sensörü, geri görüş kamerası, bak bu iyi bir avantaj, hız sabitleyici, şerit takip asistanı, uzun far asistanı, bu da iyiymiş. Hem yol üzerindeki trafik işaretlerinden hem de öndeki aracın hızına göre hızınızı ayarlayan akıllı hız limit asistanı ve önden çarpışma önleyici yeni i20 jump donanımda geliyor. 8 inçlik dokunmatik ekran, Bluetooth ve USB-C portu da mevcut. Bagaj hacmi de 353 litre. Motor ve şanzıman tercih faktörünü etkileyen tek unsur. 1.2 MPI benzinli 84 beygir güç, 118 Nm tork üreten motoru 5 ileri manuel viteste yönetiyorsunuz. Maksimum 173 km/saat hıza çıkan i20 ortalama 5,5 litre yakıt sarf ediyor. Bu özelliklerdeki yeni Hyundai i20'ye sahip olmak için ödemeniz gereken bedelse 865.000 lira. Dacia'da kalsaydı kaderinin biraz daha farklı olacağı Taliant, i20'ye yakın fiyatıyla sedan modellerin amiral gemisi oldu. Taliant, ne büyük umutlarla gelip şirket arabası olarak bile en az tercih edilmesiyle büyük hüsrana uğratan modellerden. Dediğim gibi marka algısı biraz daha öne çıktı bu modelde. Taliant'ın listemize giren Joy versiyonunda ABS, hız sabitleyici, arka park sensörü, ön sis farı,
otomatik far, elektrikli ısıtmalı yan aynalar. Sadece sürücü kapısında tek dokunuşlu elektrikli cam standart olarak geliyor. Radyonun dahi USB ya da Bluetooth bağlantısıyla cep telefonundan desteklendiği iç mekanda onun dışında başka hiçbir espri yok. 628 litrelik bagaj hacmi ve sedan oluşu avantajlarından. Diğer avantajı ise motor ve şanzıman kombinasyonundan. Yeni Tayland 1.0 turbo 90 beygir güç 142 Nm tork üreten benzinli motoru Xtronic otomatik şanzımanla eşleşmiş. Maksimum 169 km/saat hıza çıkabilen Tayland ortalama 6 litre yakıt sarf ediyor. Bu kombinasyona sahip olmanın bedeli ise 864.900 lira. Makyajdan sonra böyle her sokakta gördüğümde dönüp dönüp baktığım Clio da listede. Ama beygir gücüyle i20 karşısında biraz işi zor. Clio, şüphesiz herkesin hayatından mutlaka geçmiş modellerden biri ki birçok kişinin sürücü kursu otomobili bile olabilir. 2024 yılında 900.000 liranın altına alabileceğimiz otomobillerin arasına da giren yenilenen tasarımıyla Clio, 391 litre bagaj hacmi, ABS, yokuş kalkış desteği, tek dokunuşlu 4 kapı camı, manuel kliması, 7 inç ekranı, hız sabitleyici, otomatik yanan far ve yağmur sensörünü ekolibre donanımda sunuyor. En kritik yerlerden motorunda ise 1044 kilogram boş ağırlığındaki bir otomobile ne yazık ki bence büyük bir handikap olan 1.0 SCI atmosferik 65 beygir güç 95 Nm tork üreten benzinli motorun koyulması oldu. 5 ileri manuel vitesi yönetilen bu motor ortalama 5.8 litre yakıt sarfiyatına sahip. Maksimum sürati ise 160 km/saat. Merak edenler için 0-100 süresi 17.1 saniye. Dışı seni, içi beni yakar cinsten. Fiyatı ise 870.000 liraya etiketlenmiş durumda. İddialı gücüyle diğer modelimiz Fransız güzeli C3 oldu. C3 hakkında kendisiyle ilgili pek güzel anılarımın olmadığı, kullanırken bir aidet hissetmediğim modellerden biri. Tabi bu şahsi görüşüm. Genel kanıda oldukça başarılı buldum. Değerlendirilmeyi hak eden otomobillerden. Fakat o aidiyet ve sahiplenme duygusunun yerleşmesi şart. Tasarım olarak tombul yanakları ve duruşuyla sempatik görünen C3, iç mekanda biraz daha premium bir dokuya sahip. Hem tasarım hem de işlevsel özellikler konusunda benim beğendiğim iç mekanda markanın karakteri buram buram hissediliyor. Listemize gelen Feelbolt donanımla birlikte diğer modellerin aksine arka park sensörü sunulmuyor. Bunun dışında otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, otomatik klima, elektrikli ön ve arka camlar, 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, USB ve Bluetooth bağlantısı, ABS, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici ve sınırlayıcı, şeritten çıkma uyarısı, trafik işaretlerini okuma sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıkları standart. 3 silindirli 1.2 PureTech atmosferik benzinli motorun yerleştiği bu versiyondan 83 beygir güç 118 Nm tork elde ediliyor. 5 ileri manuelle tercih konusunda sıkıntı yaşayabilecek C3 maksimum 169 km/saat hızla çıkabiliyor. 0-100 süresi ise 13.3 saniye. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi 5.5 litre olurken yeni Citroen C3'e sahip olmak için ödemeniz gereken bedel 872.800 lira. Uygun fiyatta otomobil olur da orada Dacia olmaz mı? 900.000 lira altı 2 modeliyle Dacia listemizin solistleri oldu. Uygun fiyatlı otomobiller denildiğinde akıllara ilk gelen markalardan Dacia, 900.000 lira altındaki satış fiyatlarıyla 2 modelini listemize sokmaya başardı. 410 litre bagaj hacmiyle manuel kliması, manuel aynaları, elektrikli ön camlar, 3.5 inç TFT yol bilgisayarı, USB ve Bluetooth bağlantısı, ekran maalesef yok. Benim beğendiğim tasarımıyla Sandero ve onun yerden yüksek crossover versiyonu olup kesinlikle fiyat farkına değecek. Acil fren destek sistemi, hız sabitleyici ve sınırlayıcı, yani siz mesela 90 km/saat hız ayarladığınızda yokuş aşağı 100-110 yapmanıza izin vermeden 90-95 arası kalmanızı sağlayan efsane özellik. Y imzalı otomatik yanan farlar, otomatik kilitlenen kapılar, manuel klima ve etkileyici SUV tasarımıyla Sandero Stepway listemizin az solistleri oldu. Sandero 1.0 TCE turbo beslemeli 90 beygir güç 142 Nm tork üreten benzinli motorunu bir de Xtronic otomatik şanzımanla eşleyip 6.2 litre yakıt tüketimine sahip. Maksimum 169 km/saat hıza çıkabilen Sandero 0'dan 100'e 13.4 saniyede ulaşıyor. Bu kombinasyonun bedeli ise 889.000 lira. Yerden yüksek crossover versiyonu Sandero Stepway ise 1.0 TCE turbo beslemeli motorundan 90 beygir güç 160 Nm tork üretiyor. Ortalama 5.8 litre yakıt sarf eden Sandero Stepway 6 ileri manuel vitese sahip. İşte bu versiyonunda tek dezavantajı bu olabilir. Maksimum 172 km/saat hıza çıkabilirken 0-100 süresi 12 saniye.
Yeni Sandero Stepway bu versiyonuyla 874 bin liraya alıcılarını bekliyor. 900 bin liranın altında fiyat etiketine sahip olan 12 model ve öne çıkan özelliklerini bir de şöyle hep bir arada görecek olursak son yorumu ve fikirlerinizi merak ediyorum. Evet dostlar, 900 bin lira altında fiyatla alabileceğiniz otomobiller bu şekildeydi. Ben birkaç model arasında fazlasıyla kaldım. Burada benim kriterim hem iç mekan hacmi hem de dış mekan hacmiydi. Motor gücü de olmazsa olmaz. Yine elimiz Ege'ye gidiyor ama hadi hayırlısı. Siz bu modeller hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve sormak istediklerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.